Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, muhteşem bir börekle sizlerleyim. Böreğim gerçekten çok nefis oldu. Şöyle bakın, çıtırtısını duyuyorsunuz. Şöyle bir keseceğim. Evet, muhteşem bir börek. Şimdi bu çok kolay ve lezzetli böreğimin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak için 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. 1 çay kaşığı kuru maya dahil ettim. Kuru mayanın erimesi için bir miktar çırpıyorum. Şimdi unumu dahil etmeye başlıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Artık yoğurmaya başlıyorum. Evet, güzel bir hamurum oldu. Şöyle bakın, yumuşacık. Çok güzel bir hamur. Ben 4 su bardağı un kullandım. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu üzerine aldım. Şimdi bezeler ayıracağım. Evet, bezelerimizi oluşturmaya başladık. Evet, 20 tane beze oluşturdum. Hiç bekletmiyoruz arkadaşlar. Hamuru bekletmeden, bezeleri ayırdığımız gibi bezelerimizi de bekletmeden açmaya başlıyoruz. Çok az bir un yardımıyla açmaya başlıyoruz. Evet, kafi derecede açtık. Böyle açıp kenara alıyoruz. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde açıp kenara alıyoruz. Evet, bezelerimizi açtık. Şimdi eritilmiş ve soğumuş olan tereyağından tabağıma bir miktar sürüyorum. Haşlanmış hamurlardan ilkini aldık tabağımıza. Tereyağıyla yağlıyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlıyoruz. Evet, ikinci hamurumu da aldım. Üzerine alıyorum. Yağlıyorum. Evet, 10. hamurumu da aldım. Onu da yağlayıp üzerine kapatacağım. 1 saat dolapta bekleteceğim. Diğer 10 taneyi de ayrı bir kaba alacağım ama siz arzu ederseniz bunun üzerine temiz bir poşet alıp koyup hemen o poşetin üzerine diğer 10 taneyi de koyabilirsiniz. Evet, bunun üzerini streç filmle kapattım. Şimdi bunu dolaba götürüyorum. Diğer 10 taneyi ayrı bir kaba alacağım. İkisi de dolapta 1 saat bekleyecek. Evet, tezgahıma bir miktar un aldım. İlk hazırladığım grubu çıkardım. Şimdi onu açmaya başlayacağım. Evet, şöyle elimle biraz
bastırıyorum. Çok aşırı bastırmıyoruz. Şöyle çekince de büyüyor zaten. Evet, merdane yardımıyla tersini çevirdim. Açıyorum. Şöyle azıcık un da kullanıyoruz. Ve merdane yardımıyla güzelce açıyoruz. Narin narin. Arada elimizle de şöyle çekiyoruz. Şeklini vermek adına. Evet, güzelce kare modunu verdik. Pardon, dikdörtgen modunu verdik. Şimdi keseceğiz. Evet, şöyle ortadan ortalıyoruz. Ortalayabildiğimiz şekliyle. Evet, şöyle kesiyoruz. Böylelikle 8 tane poğaçam olacak. Bir hamurdan. Ben ilk harç olarak pırasa ve peynir kullanıyorum. Pırasamı bir miktar kavurdum. Tabii ki bu poğaçamıza her şey yakışır. Ispanak kullanabilirsiniz. Peynir kullanabilirsiniz. Her şey çok güzel yakışıyor. Tabii ki patates de kullanabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Evet, tüm malzemeleri poğaçalarımın üzerine yerleştirdim. Şu şekilde bir uçtan alıp üzerine örtüyorum. Yani şuradan yine getiriyorum. Bu şekilde ters çevirip yağlı kağıt serdiğim bir parça buraya yapışmış. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alacağım. Evet, aynı şekilde yine kapatıyorum. Kolay ve lezzetli bir börek. Yine şöyle ters çeviriyoruz. Evet, bu şekilde hepsini hazırlayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, tamamını hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Evet, tamamıyla işimiz bitti. Şimdi üzerine sıvı yağ sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. 180 derece alt üst ayarda pişireceğim. Ancak her fırında bu farklılık gösterebilir. Evet, şimdi üzerine şöyle kesikler atıyoruz. Evinizde keskin bir şey vardır mutlaka. Ben küçük bir bıçağım var, onu kullanıyorum bu işler için. Siz neyi kullanırsanız onunla kesin. Evet, sonuncuyu kesiyorum. Bu arada bu bıçağı bana hediye eden takipçime de tekrardan sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten çok işime yarıyor. Evet, şimdi fırına götürüyorum. Evet, böreğim pişti. Şöyle altı
Üstü harika pişti. Sustum ki çıtırtıyı duyun diye. Evet, şöyle parçalıyorum. İçine de bir görün. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.